21 Ekim'de terazi yeni ayı. 28 derece terazide 15. menzil Gufur menzilinde vuku buluyor. 15. menzil Gufur menzili terazinin 25. derecesinden Akrebin 8. derecesine kadar olan alanı kapsar ve Arap alfabesinde sin harfi ile sembolize edilir. Sin harfi sırrın ve sakinliğin titreşimidir. Gizli olanın, batın hakikatin zahire çıkışını temsil eder. Bu harfi zikrederken ne sesine vurgu yaptığınızda sin ağzınızda oluşan titreşim hem zihni sakinleştirir hem de içsel rezonansı harekete geçirir. Bu titreşim kişinin kendi içindeki sırrın açığa çıkışına arabuluculuk eder. Muhyiddin İbnül Arabi sin harfini sır ve sem yani işitme kavramlarıyla ilişkilendirir. Ona göre sin, gizli hakikatin dışa sızmaya başladığı ilk titreşimdir. Kelamın zuhura çıkış eşiğidir. Muhyiddin İbnül Arabi der ki, sin nefesin sır ile buluştuğu noktadır. Harflerin ruhudur. İşitileni varlığa taşır. Sin hava unsuruyla da ilişkilidir çünkü ağızdan nefesle çıkar. İlahi kelamın nefesle aleme yayılışını temsil eder. Terazi burcunun da hava elementi olması da bu bağlantıyı daha bir anlamlı kılar. Hakikaten de baktığımızda canlar, hem modern astroloji hem de kadim astroloji aynı noktada kesişiyor. Sin harfi Gufur menzili ile ilişkili. Terazinin 25. derecesinde başlar. Terazi burcuda hava elementi olması bu bağlantıyı daha anlamlı kılıyor. O yüzden sin vahiy iletişimin yani Cebrail-i tecellinin remzidir. Bazı şarihler şöyle der. Sin harfi rüzgar gibidir. Görünmez ama tesiriyle alemi hareket ettirir. Muhyiddin İbnül Arabi'nin huruf ilmi okumalarında sin kalpte saklı ilahi bilginin dil ve nefes aracılığıyla zuhur etmesini temsil eder. Yani sin harfi dil, nefes, sır üçlüsü harfidir. Sır derken burayı gösteriyorum. Yani göğsün 2 parmak üstü, göğsün 2 parmak altı kalp, sağ göğsün 2 parmak altı ruh, sol göğsün 2 parmak üzeri sırdır. Sağ göğsün 2 parmak üzeri hafi, orta kısım ise ahfadır. Tüm bu lataifler göğüs kısmımızda. Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi? İnşirah suresinde anlatıldığı gibi sıkıldığımız, daraldığımız zamanlarda gönül ferahlığı, inşirah hali için bu noktalara çalışabilirsiniz. Evet değerli canlar, içeriği fazla dağıtmadan konumuza dönecek olursak, sin harfi bütün zikirlerdeki S sesi, örneğin Sübhan, Selam, Sem'i, sükunetin ve teslimiyetin frekansıdır. Sin harfine bu kadar uzun değinmemin sebebi, bu yeni ay döneminde sin harfini zihninizde görselleştirebilir. Sesli zikrederek de titreşim ve rezonansı ile kendinizi keşfetmeye çalışabilir. Kendinize bu harfi rezona ederek şifalandırma imkanı sağlayabilirsiniz. Ancak bunu yaparken unutmayın. Bu harf yaratılmış bir simgedir. Bu harfin ve ilahi sistem içerisindeki her şeyin sahibi Allah'tır. Bahsettiğimiz her şey ilahi sistemde bir plan, program dahilindedir. Bunu anlamaya çalıştığımızda farkındalığımız artıyor. Bu dönemde Uranüs 0 derece ikizlerde, taze bir frekans, zihinsel uyanış. Bu durum iletişimin hava elementi rezonansında bir titreşim olacağını destekliyor. Zihinsel sistemleri, düşünme biçimi ve iletişim tarzında ani farkındalıklar oluşabilir. Bu şu anlama gelir: bir anda farkına varılan gerçekler, sezgisel aydınlanmalar. Uranüs ilahi ilhamın şimşek gibi çakmasıdır. Tasavvufta bu hal
lahuta temas yani insanın maddi ve manevi yönü olarak anlatılır. Bazen bir anlık sezgiyle insan kendi içindeki hakikati duyar. Böyle dönemlerde ilham geldi, birden zihnimde belirdi deriz. Bazen de hak adaletle tecelli etti deriz. 15. menzil gufur menzili dedik. Çünkü gufur kelimesi Allah'ın El-Gafur ismiyle aynı kökten gelir. Bağışlamak, örtmek, şifa vermek anlamını taşır. Allah affediyor canlar, siz de affedin. Bu affediş içsel olarak temizlenmeyi getirir ve inşirah halini sağlayarak gönül ferahlığının kapısını açar. Ruhsal olarak bu menzil zihnin gürültüsünden sıyrılıp içsel huzura ulaşmayı, Terazi burcuna ait menzil olduğu için dengeleme potansiyeli taşır. Bu potansiyeli Merkür-Mars kavuşumu 9. ev Akrep burcunda güçlendirmektedir. Bu kavuşum akıl ve iradenin birlik halidir. Nefs susar, bilinç içe ve ilahi olana, hakka yönelir. Zihin susmadıkça kalp konuşmaz. Zihnin konuşmasını belki susturamazsınız ama sakinleştirmek gerekir. Bu açı aynı zamanda sözün gücünü de vurgular. Her kelime bir enerji taşır. Her düşünce bir yaratım başlatır. Her zaman manevi temizlik çalışması yapmalıyız. Kalp merkezine odaklanarak, ancak bu dönem göksel enerji potansiyeliyle desteklendiği için diğer zamanlardan daha hızlı yol alınabilir. Çünkü kalp vücudun merkezi, dengeye geldiği yerdir. Ya Gafur, Ya Vedud zikri ile hem temizlenip arınmamızı hem de kolaylıkla göksel enerjiyle uyumlanmamızı kolaylaştırır. Böylece kırgınlıklar ve geçmişle ilgili duygusal düğümlerin kolayca çözümünü sağlayabiliriz. Mars 20 derece Akrep'te 8. evde, kendi doğasında. Bu enerji kararlılık ve yüzleşme getirir. Bastırılmış duygular açığa çıkar. Yani cerrah Mars. Ruhun iltihabını kesip temizler. Evet, acıtır ama iyileştirir de. Bu yeni ay ilişkilerde yeni sayfalar açarken geçmiş yaraları şifa enerjisine dönüştürür. Venüs'ün 7. evde kendi tahtında olması, ilişkilerde ilahi denge, aşkın tüm mertebeleri ve uyum kapısını açıyor. Bu sadece yeni ilişkilerin değil, bitmiş gibi görünen bağların da yeniden canlanma dönemidir. Çünkü eski ilişki veya evlilik bitmeyebilir. Yeni ayla yeniden canlanabilir. Çünkü biten eski duygusal travmalar, yaralar, beklentiler olabilir. Yeni bir sayfa açılmış ve bu yönde yakınlaşma ve ilişki kurmaların başlamasına zemin hazırlar. Dikkat edilirse 15. menzil Gufur menzili Akrebin 8. derecesine kadar etkili ve terazide yeni aya 8. evde giriyor. Bu tamamen yeniden doğum, yeni bir inşa sürecini, ayağa kalkmayı simgeler. Her iki halde de eski ilişkilerin yeniden inkişafı olsun, yeni bir ilişkide olsun, ilişkilerde yeni bir sayfa açma, evlilik kararının alınması, evli olanların, evlilik akitlerinin duygusal anlamda tazelemelerini sağlayacak güçlü bir enerji potansiyeli açığa çıkıyor. Zaten 8. ev doğası gereği bu dönem eski bağları çözme, duygusal toksinleri salıverme, enerjik yüklerden arınma dönemidir. Maddi düzlemde ise ortak gelirler, borçlar, yatırımlar, miras ve finansal dönüşüm konularında lehte sonuçlar verebilir. Böylece Terazi burcu ve 8. ev sentezlendiğinde, Terazi burcunun uyumu ve dengesiyle 8. evin yoğun derinliği birleştiğinde ortaya şu tema çıkar. Dış dünyada uyum, iç dünyada arınma. Böylece yeni ay ilişkilerde dengeyi korurken içsel gücü yeniden inşa etme fırsatı sunar. Yeni ayda Güneş-Ay kavuşumunda Güneş bilinç, irade yönümüz. Ay ise duygu ve sezgi tarafımız olarak değerlendirdiğimizde bu iki halin kavuşumu bizdeki niyetimizin yaratım gücünü ortaya koyar. Burada yaratım derken bazen eleştiriliyorum ancak bizdeki yaratım külli iradenin bize bahşettiği cüz ile yaptığımız yaratımdır.
Bizim yaratımımız vardan vara getirmektir. Külli iradenin yaratımı yoktan vara getirmektir. Evet, bu böyledir. Güneş ve ay kavuşumları bizim niyetimizin yaratım gücünü ortaya koyar. Bir nevi niyet tohumları ekilir. Bu sebeple ürünler yeni ayda ekildiğinde yeşerir. Dolunay zamanı ekilen ürün hasada gelmez. Bir işe başlamak için yeni ay döngüleri güçlü fırsatlardır. Ay döngülerinde özellikle ay düğümlerine bakmakta fayda var. Kuzey ay düğümü 7. evde Başak Burcu'nda. Güney ay düğümü 1. evde Balık Burcu'nda. Balık kuzey ay düğümünde aşırı fedakarlık, kurban bilinci, sınırların belirsizliği. Başak'ta bulunan güney ay düğümü hizmet etmek, ayırt etme, denge, ölçü, adalet ve emek bilincini taşıyor. Bu iki aks bu dönemde bize şunu söyler. Artık başkaları için tükenmek değil, hizmet ederken dengede kalmak zamanıdır. İlişkilerde beni kaybetmeden biz olmayı öğrenmek gerekir. Bu hale tasavvufta rıza hali denir. Her şeyi hakkın ölçüsüyle kabul etmek, bu kabul edişlerde dengeyi korumak çok önemlidir. Değerli canlar, Plüton 1. derece Kova burcu yani hava elementinde. Yeni ay hava elementi Terazi burcunda. Uranüs ikizlerde yine hava elementi burcunda. Bu yeni ayın potansiyellerinin çok güçlü inkişaf edeceğini gösteriyor. Evet değerli canlar, kaydın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ne kadar çok yorum yapar, beğenir, paylaşırsanız o kadar güçlü bir şekilde bu bilgilerin daha fazla gönüle ulaşmasına vesile olursunuz. Unutmayın, her beğeni, her yorum topluluğumuzun büyümesine gönderilmiş bir enerji dalgasıdır. Tekrar görüşmek dileğiyle, selam ve dua ile.